Herkese merhaba. Şu an çok tuhaf. İlk videoyu çekmeye başladığım yerde oturuyorum. İstanbul'dayım. Ve daha önce hiç çekmediğim bir tarzda bir video çekeceğim. YouTube'da çok sevdiğim bir konsept var. Şu kadar yılda öğrendiğim şu kadar şey. Ben de 22 olacağım için 22 yılda öğrendiğim 22 şey videosu çekiyorum. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Ben burada tabii ki Amerika'yı baştan keşfetmiyorum. Bu bilgileri siz belki ilk defa duyuyor olmayacaksınız ama bu benim kendim için yaptığım ve sizinle paylaşmak istediğim bir derleme. Bunları paylaşıyor olacağım ve başlayalım. Bir numara. Bu benim gibi başka dilde eğitim görenlerin çok yaşadığı bir sorun oluyor genelde. Siz sadece başka bir dili öğrenmiş olmak değil, o dille eğitim görünce böyle şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bir cümle kuruyoruz, bir şey anlatıyoruz ve araya ister istemez başka kelimeler, başka dilden kelimeler giriyor. Genelde teknik bir şeyleri anlatırken başımıza geliyor. Bazen de gerçekten çok basit bir şey. O sırada hangi dilde konuşuyorsan öbürü aklına gelmiyor ve sen benim için mesela o kelime İngilizce oluyor. İngilizce bir anda söylüyorum. Biz de ister istemez ya ben böyle konuşursam beni yadırgayacaklar mı? Beni hava atmaya çalışıyorum sanacaklar mı gibi düşünebiliyoruz bazen. Benim öğrendiğim şeylerden biri böyle bir şey yok. Dil bir araçtır. Sen kendini nasıl daha rahat ifade edebiliyorsan, sen fikirlerini ne kadar hızlı ve rahat bir şekilde ifade edebiliyorsan öyle konuş. Ve bunun çok basit bir açıklaması var. Buna code switching deniyor. Kod değiştirme. Eğer konuyla ilgileniyorsanız Google'layıp araştırabilirsiniz. İkincisi para biriktir ve bu parayı biriktirip gezmeye çalış. İstersen şehir dışına çık. Paran yetiyorsa yurt dışına çık. Ama başka kültürleri, başka insanları o ülkelere gitmeden, o şehirleri görmeden sadece belli bir noktaya kadar anlayabilirsin. Üçüncüsü politikayla ve dünyada neler olup bittiğiyle her zaman ilgili ol. Her zaman araştır, öğren. 4 numara. Fark etmesek de kültürümüzün ve kişiliğimizin küçük nüanslarını hep bizimle taşıyoruz. Ve günlük ilişkilerde ve daha derin olan ilişkilerde insanlar bazen birbirlerini yanlış anlayabiliyor. Bu özellikle farklı ülkelerden gelen insanların çok yaşadığı bir durum oluyor. Sen bir şey dersin ama bir ifadenle karşı taraf senin yanlış anlayabilir. Bu çok normaldir. Önemli olan bunları fark etmek, kendini açıklayıp sorununu çözebildiğin kadar hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak. Beşincisi, sen her zaman kendin ol. Nasılsan öyle ol. Kimsenin ne düşündüğünü asla umursama. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü umursasaydım YouTube kanalı açmamış olurdum. Sizinle tanışmamış olurdum. Altıncısı, yaşınız kaç olursa olsun en az bir kere hostelde kalın. Ülkeye gitmişken bir şekilde birçok farklı ülkeden insanla, yani birçok farklı kültürle tanışmanız çok farklı bir açıdan sağlıyor. Herkesin en az bir kere yaşaması lazım. Eğer siz hostelde kaldıysanız, ben şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam 5 kere kaldım. Singapur'da 2 kere, Avustralya'da 2 kere, İngiltere'de bir de İrlanda 6 olmuş. 6 kere hostelde kaldım. Çok güzel deneyimlerdi. Çok fazla şey öğrendim. Zorlu da deneyimler oldu aslında. Bana aşağıya sizin deneyimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Hepsini okuyacağım. 7 numara. Bir görüşü savunuyorsanız bu böyledir deyip kesip atmakla olmaz. Fikrini kanıtla, araştırmayla bu görüşlerini kanıtlayacak bilgiye her zaman sahip ol. Sahip değilsen de araştır, hiçbir şey için geç değil. 8. Yoga yap. Yoga sadece vücut için değil, aynı zamanda zihin için inanılmaz bir terapi. 9 numara. Ne yaparsan yap, sabahın 5'ine, 6'sına, 7'sine uçak bileti alma. Bütün günün rezil oluyor. Özellikle bu yolculuk 2 saat, 3 saatlik bir yolculuksa, yani uçakta yeterince uyuyacak zamanın da yoksa, hani o gün oluyor ama çok zor oluyor bazen. Hani yoruluyorsun, işte vücudun çok yorgun oluyor. En iyisi 9-10 gibi bir saat almak, böylece sabah en azından 5, 6, 7 gibi uyanıp evden çıkıp havaalanına gidiyorsunuz ve tatil gününüzü
gezi gününüzü daha rahat geçirebiliyorsunuz bence. 10 numara. Herkesin, çocukluğumuzdan beri herkesin duyduğu bir şey ama çok doğru. Her ay kitap oku. En az bir, en az iki. Okuyabiliyorsan 3 kitap oku. Kitaba zaman ayıramayacağım diye bir şey yok. Kitaba her zaman zaman ayırabilirsin. Yoldayken oku, metroda oku. Okuyamıyorsan, gerçekten hiç zamanın yoksa da kitabı dinle. 11 numara. Ben buyum. Bunun kesin sınırları hiçbir zaman yok. İnsanlar her zaman gelişen ve değişen varlıklardır. Değişime her zaman açık ol. Değiştiğimde insanlar beni yargılayacak diye korkma. 12 numara. Umarım. Vücudunu her zaman dinle. Vücudun sana her zaman neye ihtiyacın olduğunu söylüyor. Başın mı ağrıyor? Bir düşün. Ben bugün yeterince su içtim mi? Direkt ilacı alma. Çok mu streslisin? Bir şey yapmak isteyip istemediğini bile sana vücut strese giriyor mu? Kalbin çarpıyor mu? Her şeyi vücudun sana zaten söylüyor. 13 numara. Arkadaşlarına her zaman ayır. Ne kadar uzakta olurlarsa olsun. 20 dakika ararsın, mesaj atarsın. 14 numara. Bavulunu gereksiz doldurma. Kendini tanı, 5 günlük tatile giderken 5 tane pantolon götürmene gerek yok. 15 numara. Kedi ve köpeklerin karşılıksız sevgisi kadar bu dünyada mükemmel hiçbir şey yok. Evde hayvan besleyecek durumunuz varsa bir canı ailenizin bir parçası yapın. Ama evinizde besleyemiyorsanız herhangi bir sebepten ötürü lütfen sokak hayvanlarını da unutmayalım. 16 numara. Her zaman çok su iç. Gerçekten gün geçiyor ve ne kadar az su içtiğimizi eve geldiğimizde fark ediyoruz. Özellikle gezerken çok susuz kalabiliyoruz bazen. İşte yanımda taşımayayım, ne zaman tuvalete gidebileceğim. McDonald's her zaman yurt dışında tuvalettir benim için özellikle. 17 numara. Dünya haritasını çok iyi bil. Vietnam'ın üstünde hangi ülke varmış, solunda hangi ülke varmış, Peru nerede, atıyorum Papua New Guinea nerede. Bunları bil. Her zaman gerekli. 18 numara. Hayal et. Çünkü her şeyin başı hayal etmektir. Oturduğun yerde hayatını, yaşamını değiştiremez. Bu değişimin ilk adımı da ben bunu yapmak istiyorum demektir. 19 numara. Sonuç odaklı olma. Hem gerçek anlamıyla hem mecaz anlamıyla yolculuktan keyif al. 20 numara. Herkesi mutlu edemezsin. Herkesle anlaşamazsın. Zaten böyle bir ihtiyacın da yok. 20 numara. Kendinle barışık ol. Hem kişiliğinle hem görünüşünle. Ben bunu başardığımı düşünüyorum mesela. YouTube kanalı açtım. Sizinle nasıl bir insan olduğumu paylaşıyorum. Tatillerimi, gezilerimi paylaşıyorum. Ve bunları yaparken olabildiğim kadar doğal olmaya çalışıyorum. Sanki kameraya değil, gerçekten karşımda biri varmış gibi konuşmaya çalışıyorum. Ve bunu yaparken hiç makyaj yapma ihtiyacı duymuyorum. Şu an kanalımda 25'e yakın video olması lazım. Ve bu videoların sadece 3 tanesinde falan. O da olsa da canım istediği için makyajlıyım. Gerçek günlük hayatımda da makyaj yapmadığım gibi YouTube'da video koyarken de makyaj yapmaya ihtiyacı duymuyorum. 22 ve sonuncusu. Daha aslında söylemek istediğim çok şey var ama konsept gereği 22'de bırakmak zorundayım. Dil bilmek. Gerçekten bir lisan bir insan derler ya, gerçekten çok doğru bile. Dil bilin. Ne kadar fazla dil konuşuyorsanız o kadar fazla ülkeden, o kadar fazla kültürden insanlarla iletişime geçebilirsiniz. Bunu zaten herkes biliyordur ama ben yine de bununla videomu sonlandırmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir daha ne zaman oturup böyle bir video çekerim bilmiyorum. Ama vloglarım devam ediyor olacak. Avrupa'dan çok güzel gezilerim var sizinle paylaşmak istediğim. Ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.